Evet, izleyicilerimizden aldığımız bazı sorular var. İzinle şimdi onları sormak istiyorum. İlk olarak Rıfat Gözcü'nün sorusuyla başlayalım. Suç kanunla mı belirlenir, vicdanla mı? Suç kati olarak kanunla belirlenir ama kanunun belirlenmesinde sağduyu kullanılır. Bir kabile içinde bile eğer bir suç ve ceza sistemi varsa yazılı ya da sözlü bir kanunlaştırma da vardır. Vicdan kavramından bireyin kendi edimlerini ahlaki olarak yargılamasını sağlayan ve insanı kendi iyi değerine uygun davranmaya iten yetiyi anlıyorum. Tüm suçlar ahlaki ihlallerdir ama ahlaki ihlallerin tümü suç değildir. Hangi ihlallerin suç olduğunu belirlemede ortak vicdan da etkili olabilir ama tek etmen vicdan değildir. Daha önce söylediğim gibi toplumunuzun özgürlük talebine ne kadar cevap verdiğine bağlı olarak kanunlaştırılan ahlaki ihlallerin içeriği ve miktarı değişiklik gösterecektir. Vicdan daha bireysel bir kavram. İşin içine vicdan gibi bireysel bir kavram katmaya çalıştığınızda bireysel eğilimler, tercihler, siyasi yatkınlıklar ve bir takım faşizan dünya görüşleri işin içine girer. Örneğin ikilemlere geri dönüp oradaki isimsiz ve tarafsız sadece sayı olarak belirttiğimiz insanlara kimi kimlikler atarsak, suç algısında da vicdan dürtüsüne dayalı dramatik değişiklikler olacaktır. Travma ikilemine geri dönelim. Bir ülkenin geleceği olabilecek, herkes tarafından sevilen 5 bilim adamı bir proje üzerinde konuşuyor. Eğer rayları değiştirirseniz, tramvayın ilerleyeceği taraftaysa karşıta olduğunuz bir siyasi görüşün temsilcisi duruyor. Hatta belki bu şahıs bir ülkenin bir cumhurbaşkanı falandır. Eğer burada suç algınız değişiyorsa, işte bu vicdanın kanuna karşı dezavantajını gösterir. Çünkü toplumsal uzlaşıdan beklenen herkesin vicdanını tatmin etmesinden ziyade adil ve tarafsız olmasıdır. Daha güçlü örnekler kullanalım, hastane ikilemine geri dönelim. Hastanede organ bekleyen çocuklar ailelerinin tek çocukları. Hepsi bazı dramatik hikayelere sahip ama bir şekilde hayata tutunmuşlar. Aileleri tarafından çok seviliyorlar ve aileleri onlar için her şeyi yapmaya hazır. Aynı zamanda çocuklar toplumda çok iyi tanınan, iyi geleceklere sahip olacakları konusunda emin olunan, herkes tarafından çok sevilen bireyler. Buna karşın hastanede rastladığınız sağlıklı çocuk kimsesiz biri, şimdiye kadar birkaç hırsızlık vakasına karışmış, belki sokakta yaşamaya devam etse bile 20 yaşına gelmeden madde bağımlılığı ya da başka bir sebepten ölecek. Bu durumda sağlıklı olan çocuğun organlarını diğer çocuklara nakletmek ve diğer çocuğun ölümüne sebep olmak sizin suç algınıza göre ilk örneği verdiğinde hissettiğiniz kuvvette suç mu? Devam edelim. Köprü ikileminde araba iki aile ve bir bebeğe doğru ilerliyor. Aileler toplumun örnek olarak gösterdiği bireyler. Çocuksuz olan aile kendisini eğitime adamış ve hayatları boyunca birçok nesli yetiştirmiş iki öğretmen. Çocuklu aile ise henüz evliliklerinin 1. yılına yeni geçmiş, bebekleri için her şeyi yapmaya hazır bir aile. Araba hızla onlara doğru ilerlerken çok şişman gay bir adamın onların tam önünde köprüde bireysel bir eylem yaptığını ve LGBT hakları için slogan attığını görüyorsunuz. Böyle bir durumda aşağıdaki 5 kişiyi kurtarmak için şişman adamı aşağı etmek sizce doğru mu? Açık ki bu ikilem tarafsız olarak dile getirildiğinde birisini aşağı etmek ne kadar suçsa hala o kadar suç, ama suç konusunda verdiğiniz kararları bireysel dünya görüşlerinize, vicdanınıza dayandırmaya başladığınızda suç algınız değişmeye başlar. Bu yüzden suç her zaman kanunlarla ilgilidir ve öyle olmalıdır. Suçlar bireysel ilkelere dayandırılmaya başlandığında adil olma şansınız kalmaz. Vicdan da böyle bireysel bir ilkedir ve içine dünya görüşleri, siyasi kimlikler, tercihler karışır. Bu yüzden suça değil suçluya, olguya değil olgunun içindeki bireylerin kimliklerine odaklanır. Dolayısıyla suç her zaman kanunla belirlenir ve böyle de olmalıdır.